Merhaba değerli dostum. Bu kadar gereksiz ve aynı içeriklerin olduğu bir ortamda şimdi sana çok önemli bir soru soracağım. Kendini geliştirmek istiyor musun? Tabii ki istiyoruz. Kim istemez ki? Peki başarının ilk kurallarından biri nedir? Henüz bilmiyorsan cevap burada. Burada biz bizeyiz. Şimdi benimle biraz dertleşmeye var mısın? Konuşurken veya yazarken sürekli küfür ediyor musun? Fakat küfür etmek kötü bir şey. Sence de öyle değil mi? Küfür hayatından çıkarmak istediğini duyar gibiyim. Bunun için önce küfür nedir bunu ele alalım. Küfrün tanımını yapmadan önce sence neden ilk olarak küfürle alakalı videolar çekmeye başladım? Sevgili dostum, hayat oyununda başarılı olmak için sürekli pozitif olman gerekiyor. Oysa küfür etmek her yönüyle negatif bir tutum değil mi? Sen de eminim ki benimle aynı fikirdesin. Öyleyse sen de biliyorsun ki negatif olursan başarıya ulaşman da asla mümkün olmayacak. Şimdi gelelim küfrün tanımına. Küfür Arapçadan gelir ve Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre sövgü anlamını taşır. Küfretmek ise sövmek demektir. Yani onur kırıcı, çoğu basma kalıp kaba sözler söylemektir. Küfürlü sözler rahatsız edici ve saldırgan sözlerdir. Cambridge sözlüğüne göre ise söylemek istediğini vurgulamanın bir yolu veya birini hakaret ederken kullanılan saldırgan kelimelerdir. Wikipedia'ya göre ise küfür, hoş olmayan, kırıcı, incitici, görgüsüz ve mahalle ağzının kullandığı sözlerdir. En önemli özelliği ise rahatsız edici olmasıdır. Eskiden küfür olarak sayılan bazı kelimeler bugün günlük hayattaki sıradan sözcükler oldu. Öyle değil mi? Bazı kelimeler geçmişte en büyük küfür olarak sayılırken şimdi etkisi azaldı ve herkesçe kabul edildi. Böyle küfürler geldi mi aklına? Küfrün bilimsel tanımı ise şöyle. Küfür, toplumca yasaklı kelimeleri içeren, konuşmacının duygularını ve tutumlarını yansıtan duygusal bir dildir. Yani uygunsuz, sakıncalı, hakaret edici veya kabul edilemez kelimelerin kullanımıdır. Çok karıştırılmakla birlikte küfür, hakaret ve argo terimlerinin ve küfür olup da küfür olmayıp da küfür gibi etki gösteren sözlerin farklarını ise ilerleyen videolarda açıklayacağım. Küfür etmenin tarihi çok eskilere dayanır. Fakat neden küfür ettiğimizle ilgili bildiklerimiz oldukça azdır. Buna rağmen genel olarak sosyal ve kişisel amaçlarla küfür ettiğimiz söylenebilir. İçinde yaşadığımız kültür de küfür etmenin sebeplerinden biri olabilir. Eski toplumlarda erkek cinsiyetin baskınlığı ve kadınlara biçilen itaatkar rol nedeniyle küfürler genelde kadın cinsel organı ve anne kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu durumu Freud öğretileriyle açıklayanlar da vardır. Bunun yanında küfür etmenin nörolojik ve psikososyal nedenleri de vardır. Eminim şimdi söyleyeceğim kavramı zaten biliyorsun. Bunun adı katarsis etkisi. Katarsis duygusal bir boşalımdır. Yani negatif duygularını boşalttığın bir nevi deşarj olduğun bir yöntemdir. Bu katarsis etkisinin acıyı ve stresi azalttığı ifade edilmektedir. Sence de böyle mi? Burada şunu sorabilirsin bana. Abi o halde küfür etmek faydalı bir şeymiş. Hayır değil. Her seferinde bu etkiyi yakalaman için şiddetin dozunu arttırman gerekiyor. Bu da seni daha küfürbaz biri yapıyor. Kendini havalı göstermek veya artık büyüdüğünü belli etmek için çok küçük yaşlarda küfürler öğreniyorsun. Ve bunları alışkanlık haline getiriyorsun. Bu küfürlerin anlamını tam olarak bilmeden ailenin yanında ilk kez söylediğin anı bir hatırla. Seni ne kadar ayıplamışlardı değil mi? Belki de sana ceza bile vermişlerdi. Bu sebeple küfür ile aile terbiye arasında bir bağ kurmak da mümkündür. Yeterli aile terbiyesi almamış insanlarda küfür daha yaygın görülebilmektedir. Şimdi en saygı duyduğun ve en sevdiğin insanın senin yanı başına küfür ettiğini bir düşün. Veya senin küfür ettiğini hayal et. Aklına bir canlandır bakalım. Nasıl hissedersin? Kesinlikle çok kötü hissedersin. Küfür etmek günümüzde günlük iletişimin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Küfürle ilgili bağını kesmek için neden küfür ettiğini küfür tiplerine bakarak bulmalısın. Küfür etmenin nedenleri aslında oldukça fazladır. Hadi şimdi biraz küfrün nedenleri hakkında konuşalım. Ben birçok neden belirledim. Belirlediğim nedenlerin çoğu aslında
duyguların açığa vurmak veya tepki vermek amacıyla küfür ettiğini kanıtlıyor. Örneğin, negatif durumlar, negatif duyguları açığa vurmak amacıyla. Bunlar neler? Sinirlilik, kızgınlık, şanssızlık, şaşkınlık, çaresizlik, sitem, isyan, üzüntü, nefret, acı, değil mi? Bunun dışında mahvoldum derken, umutsuzluk duyarken, kaygı gibi durumlarda küfür ediyoruz. Pozitif duyguları açığa vurmak amacıyla da küfürler ediliyor. Bunlar neler? Mutluluk, hayranlık, aşık olmak gibi hisleri tattığımızda küfür ediyoruz. Şimdi bu duygu durumlarını ve temellerini biraz daha irdeleyelim mi? Ne dersin? Bakalım senin küfür etme nedenlerin hangileri olacak? 1. Hakaret etmek ve birini incitmek amacıyla. Birine hakaret etmek ve ona zarar vermek istediğinde ilk sarıldığın araç küfür oluyor, öyle değil mi? Örneğin birine çok kızdığında ilk olarak ne söylersin? 2. Saygı eksikliği nedeniyle. Kendine, ailesine veya başkasına saygısı olmayan insanlar küfür eder. Bir insanın ettiği küfürden onun ne kadar saygısız biri olduğunu anlayabilirsin. Örneğin sıra beklerken birinin önüne geçtiğini hayal et. Sesli olarak veya içinden ona neler söylüyorsun? 3. Çaresizlik veya bir şeyi yapamadığın durumlarda. Bazen elinde olmayan durumlar meydana geldiğinde çaresizlik ve üzüntü nedeniyle küfür ediyorsun. Mesela sevdiğin futbol takım gol yediğinde ağzından ilk hangi sözcük çıkıyor? Böyle bir durumu kontrol edemediğinden dolayı bu üzüntüyü dışarı aktarmak istiyorsun. Bazen hayata karşı veya yaşadıklarına karşı da küfür ediyorsun. 4. Sosyal medya nedeniyle. Küfür, sosyal medyanın her yerinde var ne yazık ki. Küfür kullanımı gün geçtikçe artıyor ve normalleşiyor. Yorumlarda küfür etmek bir sanat olarak görülüyor. Sen sosyal medyada küfür edenlerden misin? 5. Sosyal medya fenomenleri nedeniyle. Kendine fenomen lakabını takan ancak topluma hiçbir faydaları olmadığı gibi yaptıklarıyla gençlere zarar veren ve kötü örnek olan bu tarz insanların sayısı ne yazık ki gün geçtikçe arttı. Öyle değil mi? Bu insanlar canlı yayınlarında veya videolarında ağza alınmayacak küfürler edip kutsal değerlerine, annene, ailene, görünüşüne, karakterine hakaret ediyorlar. Senin veya arkadaşlarının gururunu kırıp incitiyorlar. Ve bu duruma bir dur diyen de yok. Ne yazık ki yok. Hatta bunların bazıları kendine bağış atan gençlere bile küfür etmekten çekinmiyor. Para verip küfür dinlemek ne kadar ironik değil mi? Para veriyorsun ama üstüne küfür dinliyorsun. Garip değil mi sence de? Küfür kullanımı, üzülerek söylüyorum ki bunların vasıtasıyla normal görünmeye başlandı. Bununla ilgili özel bir video yapacağım, ancak kısa olarak söylemek istiyorum ki sana veya bir başkasına küfür eden bu insanları takipten çıkmadığın ve bunlara para kazandırmaya devam ettiğin sürece aslında kendini hakaret ediyor olacaksın. Bir bakıma toplumdaki yozlaşmanın sorumlusu da sen olacaksın. 6. Erkeklerin dikkat çekmek ve maço görünmek amacıyla. Değerli dostum, erkek olmak küfür edebilmek değildir. Tam tersine erkek olmak centilmen olmayı gerektirir. Maço görünmek için ortamda küfür edersen aslında kendini küçük düşürürsün. 7. Kızgınlık nedeniyle. Kızdığın kişi veya şey nedir? Kendine, başkasına veya bir eşyaya küfür ediyorsan nedeni çok ciddi travmalar olabilir. Sen hiç çalışmadığı için bir eşyaya küfür ettin mi? Eminim ettin. 8. Grup bağını ve dayanışmayı sağlamak amacıyla. Spor müsabakalarına bir bak. Küfür edenlerin daha çabuk bir araya geldiklerini ve kaynaştıklarını görürsün. Bir zaman sonra da bu insanlar holiganlaşıp çevreye zarar verirler. 9. Başkalarına duygusal acı vermek amacıyla. Birine fiziksel olarak zarar veremeyip duygusal yönden incitmek istediğinde küfreder misin? Farkında olman gerekir ki bu hareketin karşı tarafta çok ciddi problemler doğurabilir. 10. Masum görülen küfürler. Küfür olarak görülmez bunlar ama aslında küfürdürler. Sana göre masum görünen kelimeler
karşı tarafta küfür etkisi yaratabilir. 11. Kızdırmak amacıyla. Birini kızdırmak veya dalga geçmek istediğinde nasıl küfür edersin? Peki biri sana böyle davrandığında ne hissedersin? Hoşuna gitmez, öyle değil mi? 12. Ağız alışkanlığı olanlar. Belki normalde küfür etmiyorsun. Belki sadece sende alışkanlık olduğu için küfür ediyorsun. Bu durum kuşkusuz yine sana zarar verir. 13. Havalı görünmek amacıyla küfür etmek. Bir ortamda başka birini etkilemek veya havalı görünmek için küfür ediyor musun? Kesinlikle çok yanlış yapıyorsun. Arkandan ne kadar küfürbaz biri olduğun konuşuluyor. 14. Statü kazanmak amacıyla. Küfür aynı zamanda küfür eden kişinin algılanan güvenilirliğini, yoğunluğunu ve ikna edebilirliğini de etkiler. Statü kazanmak için küfür ediyorsan karşı taraf bir süre sonra senden nefret edecektir. 15. Üstünlük yani hegemonya kurmak amacıyla. Birine karşı üstün olduğunu göstermek isterken bazen küfür ediyor olabiliriz. Bu da yanlış bir hareket. 16. Birini motive etmeye çalışırken. Birini küfür ederek motive etmeye çalışırsan o kişiyi değersizleştirmiş ve agresif hale getirmiş oluruz. 17. Bir kişinin veya bir eşyanın özelliği hakkında bilgi vermek amacıyla mecazi anlam verirken. Özellikle bir şeyin niteliğini tarif ederken kullanılır. Bizim dilimizde kullanımı yaygındır, değil mi? Sen de bir şeyin özelliğini belirtirken küfür ediyor musun? Sık kullandığın tabirler nelerdir? 18. Hatalardan pişman olunca. Yaptığın hatalardan pişman olup keşke veya tüh be dediğinde bazen ağzından üzüntü belirten küfürler de çıkabilir. 19. Fakir kelime dağarcığı. Söyleyecek sözü olmayan ya susar ya da küfür eder. Bu çok açıktır. Kelime dağarcığın fakir mi yoksa zengin mi? 20. Acıya karşı tepki olarak. Küfür etmenin fiziksel bir acının veya ağrının etkisini azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Buna hipoalsejik etki de denir. Ayağını masaya vurunca ağzından ilk hangi kelime çıkıyor? 21. Cinsiyetçilik yaparken. Küfür kullanımı çoğu zaman biyolojik cinsiyetle özdeşleştirilir. Günümüzdeki genel kanı küfrün kadınlar tarafından kullanılmasının uygun ve doğru olmadığıdır. Çünkü küfür erkeğe aittir. Ancak kadınlarda da küfür kullanımının çok yaygın olduğu bilinmektedir. Cinsiyetçilik yaparken küfür kullanımı çok yaygındır. Kadınların küfür etmesi sence doğru mu? 22. Aile ve akraba faktörü. Abi, abla, anne, baba veya akrabalar ve bunların eğitim seviyesi senin küfür edip etmemeni etkileyecektir. Sence eğitim seviyesiyle küfür arasında bir ilişki var mı? 23. Genellikle düşük eğitim seviyesi. Eğitim seviyesi düşük insanların daha fazla küfür ettiği genel bir kanıdır. Senin eğitim seviyen nasıl peki? 24. Arkadaşlar arasında samimiyet sağlamak amacıyla. Samimiyetin küfürle kurulacağını düşünüyorsan, arkadaşlıkların kavga ve küfürle bitecektir. 25. Hobi olarak. Bazı insanlar hobi olarak küfür ediyor. Çevrende böyle insanlar var mı? 26. Terapi ve rahatlamak amacıyla. Sevgili dostum, küfür rahatlatmaz. Aksine sıkıntıyı daha da artırır ve sorunları büyütür. Küfür ederek iyileşen bir hasta gördün mü hiç? 27. Kültürsüzlük. Düşük bir kültürden gelen biri için küfür etmek normal olabilir. Ama senin için normal olmamalıdır. İnsanlar senin konuşmandan kültür seviyeni tahmin eder ve ona göre davranır. 28. Küfür noktalama işareti olarak kullanmak. Çevrede böyle çok konuşan insanlar vardır. Bana katılıyor musun? Sen de her cümlenin sonuna veya başına küfür mü koyuyorsun? Lütfen koyma. 29. Karşındaki insana inandırıcılığını artırabilmek amacıyla. Küfür yoluyla samimi görünerek inandırıcılık sağlamaya çalışırsan bu durum ters tepecek ve antipatik görüneceksin. 30. Araba sürerken, doktoru beklerken, arkadaşını beklerken, özellikle sabırsızken küfür edersin. Bu da şiddeti beraberinde getirebilir. Trafikteki sabırsızlık yüzünden küfür edip kavga ettin mi hiç? 31. Mizah amacıyla. Sevgili dostum, küfür edilmeyen mizah filmi veya şov kaldı mı acaba?
32. Spor müsabakası izlerken küfür etmek alışkanlık haline getirilmiş ve kitlelere yayılmıştır. Günümüzde küfürün olmadığı bir maç kaldı mı sence? Sen de maç izlerken küfür ediyor musun? 33. Düşük iletişim becerisi. İletişim becerileri düşük bireylerin günlük iletişimdeki küfür kullanım oranları artar. İletişim becerilerine 100 üzerinden kaç puan veririz? 34. Ahlaki gelişim bozuklukları nedeniyle. Küfür etmek ahlak kavramına terstir. Ahlaksız olarak tanımlanmak istemiyorsan küfürü unutmaya bak bence. 35. Acizlik sebebiyle. Aciz ve yapacak bir şeyi olmayan insan küfür eder. Sen güçlü bir karakter misin yoksa aciz misin? 36. Şarkı ve türküler nedeniyle. Günlük hayatında önemli bir yer olan müziğin ve şarkıların diline küfrü yerleştirmesi çok üzücüdür. Şimdiki şarkılarda birbirine lanet eden insanlar varken eskiden ayrılsalar bile insanlar birbirlerine mutluluk dilerlermiş, değil mi? Dinlediğin müziğe de dikkat etmen gerekiyor. 37. Yabancılara yabancı dil öğretirken veya yabancı dil öğrenirken. Hangimiz bir yabancı dilde önce küfür öğrenmedik ki veya bir yabancıya küfür öğretmedik ki? Böyle komik bir anın var mı? 38. Geniş çapta kitleleri etkilemeye çalışırken. Politikada kullanıldığı durumlar vardır. Bazı kimseler küfür edip daha güçlü görünmeye çalışırlar. Arkadaş grubunda lider olabilmek için küfür ettin mi hiç? 39. Düşük zeka nedeniyle. Zeki insan küfür eder diye düşünüyorsan kuşkusuz yanılıyorsun. Aslında zeki insan küfür etmeden sorunlarını çözer. 40. Sorumsuzluk sebebiyle. Sorumsuzluk yapan insanların hatalarını kapatmak amacıyla küfür ettikleri görülmektedir. Peki sen sorumsuz biri misin? 41. Sosyokültürel yapı nedeniyle. Değerli dostum, çevren sürekli küfreden insanlarla mı dolu? Yaşadığın mahallenin, çevrenin ve insanların etkisiyle küfür ediyor olabilirsin. Belki de bu insanları hayatından çıkarmanın vakti gelmiştir. 42. Karakter sebebiyle. Bazı insanlar karakterleri buna yatkın olduğu için küfrederler. Belki de düzeltilmesi en zor durum budur. Senin karakterin uysal mı yoksa saldırgan mı? 43. Özgüvensizlik sebebiyle. Özgüveni düşük insan açıklarını kapatmak amacıyla küfreder. Oysa kendine güvenen kişi yapması gerekeni yapar. Kendine güven ve küfrü bırak. 44. Yetersizlik duygusu sebebiyle. Eksik olduğun bir konuda hemen küfür mü ediyorsun? Örneğin geçemediğin bir ders için küfürler mi sıralıyorsun? Yetersiz olduğun hangi konular yüzünden küfür ediyorsun? 45. Zayıf olanı ezmek amacıyla. Bazı kimseler sadistçe davranarak zayıfları ezme psikolojisine girerler ve onlara kötü sözler söyleyerek sindirmeye çalışırlar. İyi bir insan olmaya çalışın demiş miydim? 46. Dikkat çekmek amacıyla. Sunacak hiçbir özelliği olmayan insan dikkat çekmek amacıyla küfür edebiliyor. Çevrende böyle biri var mı? Ona nasıl bakıyorsun? 47. Tehdit etmek amacıyla. Küfür ederek tehdidin gücünü artırmaya çalışan kişiler suçlarına suç ekliyorlar. Bu konuyla alakalı detaylı bir video çekeceğim. 48. Şaşırma belirtisi olarak. Bir olay karşısında çok şaşırdığında küfür eder misin? Mesela ne dersin? 49. Bir hayvanı veya eşyayı severken. Bazen çok sempatik bulduğun bir hayvanı severken sana sempatik gelen bir küfür ediyorsan aslında ona negatiflik yüklemiş oluyorsun. 50. Haksızlığa uğradığında. Haksızlık her insan için tahammül edilmesi çok zor bir durumdur. Verilen ilk tepki kızgınlık ve ardından gelen ağır küfürlerdir. Haksızlığa uğradığında ilk tepkin ne oluyor? Yabancı dillerde ve özellikle İngilizce'de küfür çok yaygındır. Sen dizi ve filmleri çok seviyorsun. Bilhassa Amerikan sinemasında küfrün olmadığı çok az film vardır, değil mi? Sevgili dostum, yabancı dilde veya kendi ana dilinde küfür etmen arasında negatiflik olarak hiçbir fark yok. İkisi de sana zarar verir. Hatta yabancı dilde küfür etmek
o kelimenin anlamını tam olarak bilmiyorsan seni girdiğin ortamda daha da rezil eder. Bununla birlikte Türk insanının diğer toplumlara göre daha çok küfür ettiğini söylerler. Sence de böyle mi? Bu durumun sebepleri stres ve gergin yaşantıdır. Ayrıca Türk dilinin zenginliği, hayal gücünün yeteneğiyle birleşince ortaya gün yüzü görmemiş küfürler çıkabiliyor. Peki ağırlığına ve etkisine göre küfür tipleri nelerdir? 1. Hiç küfür kullanmama. 2. Ağzı bozukluk. 3. Dışkısal küfürler. 4. Cinsel küfürler. 5. Karma küfürler. Karma küfürler en ağır küfürleri içerir. Sence hangi cinsiyet daha çok küfür eder? Yapılan araştırmalara göre erkeklerin kadınlardan daha çok küfür ettiği ve bunların ağır küfürler olduğu bulunmuş. Kadınlarınsa ağız bozukluğu denilen hafif küfürleri kullandığı tespit edilmiş. Buna rağmen kadınların da son zamanlarda çok fazla küfür ettiği ve hatta cinsiyetçi küfür ettikleri görülüyor. Küfür etmek elbette herkesi ucuz ve kalitesiz gösteriyor. Ama özellikle kadınlarda daha bir yakışıksız duruyor arkadaşlar. Bu durumun senin için önemli olduğunu hissediyorum. Peki ya sen? Hangi küfür tiplerini hangi nedenlerle kullanıyorsun? Küfrü bırakmak istiyorsan önce bunları belirlemen yerinde olacaktır. En ağır küfürleri mi ediyorsun yoksa sadece ağzı mı bozuk? Alışkanlık yüzünden mi küfür ediyorsun yoksa kendine mi kızgınsın veya birilerine hava atma niyetinde misin? Sevgili dostum, bunları belirleyerek küfürü bırakman mümkün. Sebebi ne olursa olsun küfür etmek yanlıştır ve üzücü sonuçları olur. Senin de bana katıldığını duyar gibiyim. Küfrü kullanmayarak bir numara mı olmak istiyorsun yoksa en ağır küfürleri ederek kendi değerini düşürmek mi istiyorsun? Seçim senin. Şimdi harekete geçme zamanı. Önce günde kaç kere küfür ettiğini saymanı istiyorum. Sonra bu videoda anlattığım küfür nedenlerinden hangileri senin için geçerli bir incele bakalım. Bunları bir kenara not et. Kendi kendini değerlendir. Peki küfrü nasıl bırakacağını öğrenmek istiyor musun? Emin ol ki bu da mümkün. İlerleyen videolarda küfür etmenin zararları ve küfrü bırakmanın yolları üzerine konuşacağım. Görüşmek üzere.